Ve hanımlar, beyler ve Marvel evreninde hala umut besleyenler, yani ben. Bugün Marvel tarihine altın harflerle yazılması gereken bir olaydan bahsediyoruz. Deadpool 3 ve Wolverine'in geri dönüşü. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman Marvel'ın çürümekte olan cesedine CPR yapmaya geldi arkadaşlar. Ama soru şu, hala havada asılı. Bu film gerçekten MCU'yu eski şanslı günlerine döndürebilir mi? Yoksa sadece nostaljiyle kendimizi mi kandırıyoruz? Şahsen ben filmi izlerken o kadar eğlendim ki film bittiğinde yani bağırmak istedim. Mutluydum, eğlenmiştim ve belki de uzun süredir ilk defa bir Marvel filminden tatmin olmuştum. Ama tabii ki burada sadece ben mutlu oldum demek yetmez. Gelin filmin parçalarına ayıralım ve neden MCU için hayati önemde olduğunu konuşalım istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki Marvel son yıllarda bayağı bir çöküşteydi. Yani bunu kimse inkar edemez. Çünkü Ant-Man 3 ve Secret Invasion fiyaskolarını bir hatırlayalım. Hatırlamak bile istemiyorum. Yani MCU bir zamanlar zirvedeydi ama son 2-3 yılda içi geçmiş eski Hollywood yıldızına döndü ya. Hani böyle gençken harikaydı ama yaşanınca kimse umursamıyor gibi bir şey yani. Sonra bir gün Ryan Reynolds ben buradayım dedi ya. Ben buradayım. Ben buradayım. Ve Hugh Jackman'ı da sürükleyerek geri getirdi. Şimdi Deadpool MCU için büyük bir risk. Çünkü onun mizahı Disney friendly değil. Bu adam iç organlara şaka yapıyor. Kendi filmini izlerken dördüncü duvarı yıkıyor ve kelime dağarcığı YouTube sansürünü patlatacak seviyede. Ama olay da bu. Marvel'ın tam olarak buna ihtiyacı vardı. Deadpool 3 MCU'ya taze kan pompaladı diyebiliriz. Karanlık, komik, absürt ve özgün. Marvel bu filmde herkese hitap eden sıkıcı bir kahraman hikayesi yapmayı bırakıp cesur bir şey denedi diyebiliriz. Ve biz de çok eğlendik. Yalan yok, yalan yok. Bir kere Hugh Jackman ve Ryan Reynolds'ın kimyası o kadar iyiydi ki bu film sadece onların diyaloğu için bile izleyebilirim. Wolverine'in huysuzluğu mu desem, Deadpool'un sinir bozucu enerjisi mi desem, yani Marvel evrenine enjekte edilen büyük abi küçük kardeş dinamiğini mi desem, her şeyi mükemmel verdiler. Logan'ı ağlayarak izleyen bizler için Wolverine'i tekrar görmek çok özel bir olaydı bir kere. Ama tabii ki MCU ona Logan gibi derin bir kapanış verebilir mi? O ayrı mesele. Peki, Marvel'ın şu an çok fazla sorunu var arkadaşlar. Süper kahraman yorgunluğu gerçeği var. Yani bir zamanlar heyecanla beklediğimiz filmler şimdi Disney Plus'ta izleriz olarak düşünülüyor ki şu anda da Disney Plus'ta yayında. Sıkıcı ve tahmin edilebilir hikayeler vardı. Artık kimse dünyayı kurtarma hikayesi izlemek istemiyor. Yani istemiyorum yeter ya. Ki Deadpool 3 bu kalıbı kırdı diyebiliriz. Bir kere karakterler aşırı fazlaydı son dönemdeki bütün filmlerde. Yani saymaya kalksam elinde reçeteyle Marvel binasını gezmem gerekiyor. O kadar fazla yan karakter var ki ana karakterleri unutuyorsun. Ama Deadpool 3 işte tam burada iki adam bol kaos ve bol eğlence verdi. Ya bir kere biraz da şöyle bir şey var. Eski ikonların yokluğu. Iron Man yok, Steve Rogers yok. Thor artık Fat Thor şarkılarıyla dönüyor. Ama Wolverine gibi bir ikonu geri getirmek eski MCU hayranlarını tekrar canlandırdı diyebiliriz. Tamam, şimdi Deadpool 3 harikaydı. Hepimiz güldük, eğlendik. Ama realiteye gelelim. MCU'yu gerçekten kurtarabilir mi? Yoksa anlık bir nostalji patlaması mı yaşıyoruz?
Şimdi Deadpool 3 aslında X-Men ve diğer karakterleri yavaş yavaş MCU'ya geri entegre etmek için mükemmel bir fırsat sundu. Ama bunu doğru yapmaları gerekiyor. Bir kere Marvel şu an Multiverse işine gereğinden fazla takıldı diyebiliriz. Deadpool 3'ün başarısı Marvel'a bırakın bu karmaşayı, basit ama etkili hikayeler anlatın mesajını verir mi? Bence versin. Hugh Jackman sonsuza kadar Wolverine mi kalacak diye söylentiler var ki çok isterim. Ama bu gerçekçi değil. Ama en azından bir veda sahnesi almayı umuyorum. Marvel'a 2025 itibariyle yeni bir şans veriyor muyuz? Ben her zaman Marvel'a şans vereceğim arkadaşlar. Yalan yok. Seviyorum çünkü. Ben yani Deadpool 3 ve Wolverine bence harikaydı. Ben sevdim. Ben sevdim. Yani umarım bunu sürdürebilirler bu eğlenceyi. Çünkü bir önceki işlerde fazla ağır temalar işleyeceğiz diye hero temasından çıkıp olayı bambaşka yerlere götürdüler yani. Ay sert film izlemek istesem yani Allah aşkına Marvel mı açacağım ya? Üf, duygularımı değil. Allah aşkına heyecanlandır beni ya. Kargaşa göreyim ya. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen izlediniz mi Deadpool ve Wolverine'i? Sizce MCU'yu kurtaracak mı? Yoksa anlık bir kaçış mıydı? Beğendiniz mi filmi? Ve bu ikilinin devamını ister misiniz? Bence hepimiz isteriz diye düşünüyorum. Instagram ve TikTok'ta Derin Universe hesabında tartışmaya katılın ve tabii ki de Derince Podcast'ı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Öpüyorum.